Merhaba değerli Ateş Hattı izleyicileri, yurt dışı gündemini sizlerle bu kanaldan paylaşıyoruz. Almanya'da yeni yılda yapılacak yenilikler devam ediyor. Her gün bir şeyler değişiyor gibi, bakalım detaylarda neler var. Yaşlı bakımında çifte zam müjdesi verildi. Almanya'daki yenilikler dosyasının bugünkü bölümünde özellikle Almanya'da koronavirüs pandemisi sırasında doktor, hemşire, laborant, hastane personeli gibi huzurevlerinde üstün hizmetler sunan yaşlı bakıcılara müjdeli haberlerle başlayalım. Alınan karara göre yaşlı bakım alanında çalışan bakım hemşirelerine bu yıl hem Mayıs hem de Aralık ayında 2 zam yapılacak. Yaşlı bakım sektöründe yardımcı bakıcılara halihazırda ödenen asgari saat ücreti 13,70 euro. Yaşlı bakım yardımcılarının saat ücreti Mayıs ayında 20 sent artırılarak 13,90 euroya, Aralık ayında da ikinci zamla birlikte 14,15 euroya yükselecek. Kalifiye bakım hemşirelere ödenen saat ücreti ise Mayıs'ta 14,60 eurodan 14,90 euroya, Aralık'ta da 15,25 euroya çıkacak. Uzman bakım hemşirelerinin saat ücretlerinde de artış var. Buna göre saat ücretleri ilk etapta 17,10 eurodan 17,65 euroya, ikinci etapta ise 18,25 euro seviyesine yükseltilecek. Yaşlı bakımında çalışan personele ayrıca daha fazla izin var. Haftada 5 gün çalışan bakım personeline yıllık yasal 20 gün izin hakkına ilaveten 2023 yılında 9 gün ek hak tanınacak. Peki diğer branşlardaki durum ne? Hemen onları da söyleyelim. Toplu sözleşmelere tabii branşlarda belirlenen asgari ücretlerde de gerek bu yılın başında gerekse yılın ortasında artışlar olacak. Asgari ücretlerde artışların olması beklenen branş ve iş kolları da şöyle. Pedagog alanında meslek eğitimi yapanlarla kurum içi meslek geliştirme eğitimine katılan personelin asgari saat ücreti Ocak ayında 17,18 eurodan 17,87 euroya artırıldı. Çatı kaplama sektöründe çalışanların asgari saat ücreti yılbaşında 14,5 eurodan 14,80 euroya çıktı. Elektronik alanında çalışan personele ödenen asgari saat ücreti Ocak'ta 12,90 eurodan 13,40 euro seviyelerine çıkarıldı. Et işleme sektöründeki asgari saat ücreti Aralık ayında 12 eurodan 12,30 euro seviyesine çıkarılacak. Para ve değerli eşya nakil sektöründeki saat ücretleri eyaletlerde geçerli yönetmeliklere bağlı olarak Ağustos ayında zamlanacak. Örneğin Kuzey Ren-Vesfalya eyaletindeki 20 euroluk saat ücreti Ağustos 2023'ten itibaren 20,64 euro seviyesine yükseltilecek. Kiralık işçilere ödenen asgari saat ücreti Nisan ayında 12,43 eurodan 13 euroya çıkarılacak. Çırak ve kalfalara da zam var. Almanya'da çıraklara da 2023'te zam yapılacak. Bu yıldan itibaren Alman Meslek Eğitim Yasası veya Zanaatkarlar Odası yönetmeliği kapsamında herhangi bir zanaat dalında meslek eğitimine başlayanlara ilk eğitim yılı için asgari aylık miktarı 585 eurodan 620 euroya yükseltilecek. İkinci yılda %18, üçüncü yılda %35 ve dördüncü yılda ise asgari çırak aylığının %40 oranında zamlanacağı planlanıyor. Yapılacak zamların çırakların istihdam edildikleri işletmelerde sağladıkları değer artışına karşılık olduğunu belirten yetkililere göre işverenler çıraklara yönelik belirlenen asgari aylık ödemelerin üzerine çıkma özgürlüğüne sahipler. Aylık sınırlarda üst sınır yok oldu. Bu ne demek? Örneğin bina temizliği sektöründe çıraklara yönelik ilk zamlar Ekim 2022'de yapılmıştı. Buna göre bu sektörde istihdam edilen çıraklar ilk meslek yılına 900 euro aylıkla başlarken ikinci yıl aylıkları 1035 euroya ve üçüncü yıl 1200 euroya yükselecek. Boyacılık sektöründe çıraklara ödenen aylık 1 Ağustos 2022 itibariyle arttırılmıştı. 740 euro düzeyine çıkan boyacı çıraklarının aylığı ikinci meslek yıllarında 815 euro, üçüncü yılda ise 980 euro olacak. Gerek boyacılık gerekse bina temizliği sektörlerinde meslek eğitimi yapan çıraklara
Meslek yıllarına göre ve aylıklarına göre bu yıl yeni bir artış yapılacak. Uymayanlara ceza var. Neye uymayanlara ceza var? Asgari ücret uygulamasına tabi olan işletmeler, çıraklara hak ettikleri asgari ücret ödemedikleri zaman çıraklar aylık farklarını geriye dönük talep edebilirler. 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlükte olan Meslek Eğitimi Kanunu'nda öngörülen asgari ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 5.000 euroya kadar para cezası da kesilecek. Meslek eğitimi için belirlenen asgari ücret uygulaması, aylık ödemeleri eyaletler bazında yapılan eğitimciler ve fizyoterapist, konuşma veya mesleki terapistleri kapsamadığını da bu noktada hatırlatalım. Hacizden muaf gelir sınırı yükselecek. Peki bu ne demek oluyor? Almanya'da 1 Temmuz 2023'ten itibaren hacizden muaf tutulan gelir miktarı da yükseltilecek. Borçları yüzünden aylıklarına haciz konulan borçluların yüzünü güldürecek. Bu artışın ne oranda gerçekleşeceği ise Nisan 2023'te kamuoyuna açıklanacak. Kesin olan şu ki örneğin nafaka ödemesi yapanların hacizden muaf olan gelir miktarının arttırılmasıyla birlikte ceplerinde kalacak para miktarı hissedilir derecede artacak. İşverenler çalışan personele yönelik haciz uygulamalarındaki değişiklikleri otomatikman uygulamaya koymakla yükümlü. Üniversitelere de 200 euro destek geliyor. Almanya'da yüksek öğrenim gören ve meslek uzmanlık eğitimi yapan öğrencilere artan enerji giderlerine karşı destek amacıyla maddi yardım yapılacak. Yardım miktarının 200 euro olacağı açıklanırken bir defaya mahsus yardım ödeneği başvuru üzerinden tahsil edilecek. Almanya'da dar gelirli aileler için yapılacak olan kalorifer yardımlarının ikincisine başlanıyor. İkinci kalorifer yardımından her hane faydalanamayacak. Tabii ki bunun da şartları var. İkinci kalorifer yardımı yapılacak olan hanelerin 1 Eylül-31 Aralık 2022 tarihleri arasında kira ya da konut yardımı almış olması gerekiyor. Kira yardımı alacaklar arasında stajyerler, meslek eğitimi gören öğrenciler, geliştirme eğitimi gören kişiler ve Federal Eğitim Yardımı Yasası ya da Geliştirme Eğitimi Yardımı Yasası kapsamında burs alan öğrenciler de bulunuyor. Peki ikinci kalorifer yardımı ne kadar olacak? En merak edilen konulardan bir tanesi de bu. Konut yardımı alıp ikinci kalorifer yardımı alma hakkı olanlara yalnız oturanlar için kişi başına 415 euro olacak. 2 kişilik haneye 540 euro, 3 kişilik haneye 640 euro olarak ödenecek. Öğrenci ve stajyerlere ise 345 euro ödeme yapılacak. Peki ödemeler ne zaman yapılacak tarih olarak? İkinci kalorifer yardımı çeşitli eyaletlerde ödenmeye başladı. Daha önce Alman Belediyeler Birliği ikinci kalorifer yardımı ödemelerinin 2023 yılı Ocak sonu ve Şubat 2023 başında kadar yapılamayacağını söylemişti. Kuzey Renvestfalya eyaletinde 16 Ocak'tan bu yana ödenmeye devam eden ikinci kalorifer yardımları, Hessen ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde ödemeler tamamlanmış gözüküyor. Aşağı Saksonya'da ise ödemenin Şubat ayı içinde yapılacağı eyaletin internet sitesinden duyuruldu. Berlin'de Ocak ayından itibaren ödenen yardımlar Bavyera eyaletinde Ocak ayından bu yana taksit taksit ödeniyor. Saksonya eyaletinde ise en erken 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren olan yapılacak ödemelerle birlikte Almanya'da 1,2 milyon kişi ısınma yardımı almış olacak. Evet, Almanya'da şu an açıklanan yenilikler bunlar. Gelişmeler oldukça biz bu kanal üzerinden sizlere duyuru yapmaya devam edeceğiz. Merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınız varsa sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir. Kanala da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.